Merhabalar sevgili boğalar, yükselen burcu boğa olan dostlar. Nisan ayı burç yorumlarındasınız. Aslında bu ayı şekillendirecek iki tane olayımız var. Bir tanesi 6 Nisan'da Terazi burcunda bir dolunay, bir diğeri de bir güneş tutulması. O da 20 Nisan'da yaşanacak sevgili boğalar. Şimdi bu gökyüzü olayları sizi de ilgilendiriyor. Çünkü Terazi burcundaki özellikle tabii ki dolunay, aynı zamanda yaşayacağımız tutulmada ikisi de Venüs tarafından yönetiliyor. Yani Venüs bu esnada zaten sizin burcunuzda, Boğa burcunda. Zaten hemen ayın 3'ünde, 3 Nisan'da Merkür de burcunuza geçiyor ve sevgili boğalar sizler için çok güçlü bazı dinamikleri hayata geçecek. Bakalım neler oluyor. Öncelikle 6 Nisan'daki Terazi burcundaki dolunayla başlayalım. Şimdi 6. evinize denk geliyor. Ama tabii bazı boğalar için belki 5. evlerine denk gelecek. Derecelere göre, doğum haritalarına göre dolunayın düştüğü yer değişebiliyor. Eğer 5. eve denk geliyorsa aslında biraz daha aşk hayatı, çocuklar, biraz daha yaratıcı, sanatsal konular olabilir, hobiler olabilir. Ama bizim iz düşen yerimiz 6. ev. Bu da en çok sağlıkla ilgilendiren, iş hayatını ilgilendiren ve özellikle disiplin gerektiren bazı konuları aslında diyelim gündeminize taşıyabilir. 6 Nisan'da meydana gelecek dolunay 16 derecede. Eğer sizin 16 derecede burada Terazi burcunda bir gezegen yerleşiminiz varsa tabii ki daha güçlü ilgileneceksiniz. Hayatınız o yönde daha çok yoğunlaşacak. Bu arada dolunayın etkileri de 16-17 Nisan'a kadar daha güçlü olarak sürecektir. Şimdi en fazla aslında genel sağlığınız belki çok gündeminizde oldu. Son geçtiğimiz bir aydır da böyle olmuş olabilir. İş hayatınız, iş hayatınızda kurmaya çalıştığınız denge. Çünkü bazı boğalar için gerçekten stresli bir süreç geçti. Satürn kariyerimizden geçerken orada ciddi yorucu durumlar getirmiş olabilir. Şimdi sanki yeniden bir şeyleri yapmak, bir şeyleri ayaklandırmak, yeniden kurgulamak üzere çalışıyor bu enerjiler. Aynı zamanda tabii 12. ev etkisi de olduğu için orada bir Şiron var, orada bir Jüpiter var. Bir tedavi, bir iyileşme süreci. Belki psikolojik, belki bedensel olabilir. Hani ruh sağlığı üzerinde de aslında kişinin kendi yaşam dengesini kurmaya çalışmak burada önemli olacaktır. Belki bir çok iyi bir doktora denk geleceksiniz. Böyle de düşünebilirsiniz. Size iyi gelecek insanlarla, sizi şifalandıracak insanlarla mesela tanışmak, onları hayatınıza çekmek gibi de değerlendirebilirsiniz. Yani bir bakıma aslında bu dolunayın altısında yaşayacağımız dolunayın enerjileri olumlu yönde çalışacağını söyleyebilirim. Çünkü şimdi yönetici gezegeni Venüs Boğa burcunda ve güçlü üstelik de sizin burcunuzda. Şimdi sizin eğer yükseleniniz Boğaysa, Güneş burcunuz, belki Venüs'ünüz ya da belki başka bir yerleşiminizde olabilir. Ama öncelikle yükselen burcunuza göre lütfen takip edin. Bu demek oluyor ki bir takım güzellikle, böyle estetikle ilgili bir şeyler de yaptırabilirsiniz. Hani sağlık dedik ya çünkü sağlık evinizde. Bununla ilgili konular çalışabilir. Böyle bir ufak tefek bazı şey kadınlar için söylüyorum bunu botokslar işte belki küçük bir estetik operasyon yaptıracaksınız. Gerçi erkek kadın fark etmiyor. Bu işlemleri artık herkes yaptırabiliyor. Ve belki görüntünüzde beğenmediğiniz yerlerinizde bir takım yenilikler. Bu bir kilo verme programı olabilir, egzersiz programı olabilir. Bunun gibi konuların aslında daha fazla sanki gündemimize geleceğini söyleyebilirim. Bu arada tabii beden değişince gardırop da yenilenebilir. Orada bir alışverişler olabilir. Bu şekilde enerjiler aktif olacak. Diğer yandan iş hayatı için konuşalım. Yükselen burcu boğa veya burcunuz boğaysa belki bir çalışma potansiyeli doğacak. Anlaşmazlıklar varsa burada belki bir anlaşma sağlanacak, bir terfi olabilir ya da bir müracaat yapılmıştır, bir haber bekleniyordur, işten bir haber gelir ve böylelikle de bir gelir kaynağına sahip olursunuz. Çünkü bu alanda 27 Mayıs'ta bu arada Merkür İkizler Burcu'na geçecek
ve sizin para evinize geçmiş olacak. Zaten burada da parayla ilgili, gelirlerinizle ilgili konularda da güçlü bir döngü bu. Çünkü Venüs para evine geçtiğinde yönetici gezegenin Merkür de sizin burcunuzda olduğuna göre siz kendi belki sanatsal faaliyetlerinizden, belki yeteneklerinizden, becerilerinizden para kazanacağınız anlamına da gelebilir. Böyle de düşünelim. Bu arada şimdi Merkür Boğa burcuna geçiyor 3 Nisan'da. 20 Nisan'da Merkür burada retro yapmaya başlayacak. Ve 20 Nisan 15 Mayıs arasında bu arada Boğa burcunda retro olacak ve sizin burcunuzda olacağı için tabii bu da tüm kendinizle, yaşamınızla, işinizle, hayatınızın diğer dinamikleriyle ilgili bir takım geri dönüşler getirebilir açıkçası. Bunlar mesela nereye olumlu açı yapıyor? Seyahat ettirir. Efendim eski ilişkilerle ilgili bir takım tekrar kontaklar meydana gelebilir. Bazı geri dönüşler olabilir. Bu işte olabilir, ilişkide olabilir bu arada. Bu şekilde güçlü bir Merkür retrosu yaşayacaksınız. O dönemde yani 20 Nisan 5 Mayıs arası sevgili boğalar sizin için gerçekten önemli şeyler olabilir. Doğum haritanıza bir bakın, baktırın. Hayatınızda bir şeylere karar vermeniz gerekebilir. Şimdi gelelim 20 Nisan'daki güneş tutulmasına. Güneş tutulması 29 derecede 12. evinizde. Bakın 12. ev çok vurgulu. Ve 12. ev aslında bizim kişinin psikolojik sağlığıyla da çok ilgilidir. Eğer böyle bir sıkıntınız varsa belki de farkında bile değilsiniz. Yani var bilmiyorsunuz ya da yok. Ama 12. ev genel böyle şimdi Jüpiter orada. Efendim Şiron orada. Şimdi genel bir şifalanma aslında diye değerlendiriyorum ben. Çünkü hani Jüpiter'in geçtiği yer, Şiron'un geçtiği yerde genellikle bir iyicil hava eser. Bu arada kuzey düğüm de sizin burcunuzda. Bence boğalar için çok güzel, iyileştirici bir süreç olarak değerlendirebilirsiniz. Ki bu tutulma 29 derecede olacağı için sevgili boğalar sınırlarda yani sınırları belirleyen konular. Böyle tercih yaptıran, karar verdiren bir süreç olacak. Şimdi bakarsanız 6 Nisan'daki Dolunay, işte 20 Nisan'daki Güneş tutulması sizin bir konuda sanki karar vermeniz gerekecek gibi bir durum oluşturacak. Ama bu bence şöyle çalışabilir sevgili boğalar. Bunlar biraz da böyle maddi konularla ilgili olacağını da düşünüyorum. En azından boğalar şu anlamda rahat edecekler. Çünkü artık Satürn etkisinden kurtuldunuz. Satürn balık burcuna geçti. Ama oraya bir Plüto geldi. Kariyer evinize, hayatınızın tepe noktasında tabii derece olarak belki etki alıyor, belki almıyorsunuz. Ama bence boğaların kazançları, gelirleri, hayatlarında aslında inandıkları değerler, mücadele ettikleri yerler, belki de amaçlarınız değişecek. Burada biraz daha esnek olmak çok önemli. Biraz boğalar hani şeydir ya, biraz böyle fikri sabittirler. Genellikle şartlarını, koşullarını değiştirmeyi çok sevmezler. Bir takım yeniliklere doğru aslında yelken açacağınızı söyleyebilirim. Sevgili boğalar, özellikle 17 Mayıs itibariyle bunları daha da güçlü göreceğinizi düşünüyorum. Doğum haritanıza bakın derim. Evet, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça